İstanbul sadece bir şehir değil. İstanbul yaşayan bir sınırdır. İki kıtanın her gün birbirine dokunduğu, çoğu zaman insanların farkında bile olmadığı bir yerdir. Sokaklarında yürümek, binlerce yılın tarihini sadece birkaç dakikada geçmek gibi bir his verir. Modern uluslar ortaya çıkmadan çok önce medeniyetler burada yerleşmiş. Köyler, sonra şehirler ve nihayetinde tüm imparatorluklar kurmuşlardır. İstanbul tesadüfen yükselmedi. Neredeyse doğal bir şekilde dünyanın merkezi haline geldi. Bugün bile şehir olağanüstü bir cazibeye sahip. 20 milyondan fazla nüfusuyla birçok Avrupa başkentinden daha büyüktür. Ancak İstanbul'u gerçekten tanımlayan sadece büyüklüğü değildir. Şehir sürekli hareket halindedir. Her yıl milyonlarca insan gelir ve gider. Öğrenciler, işçiler, tüccarlar, hayalperestler, mülteciler, turistler. Burada yaşayanların çok azı aslında şehirde doğmuştur. İstanbul her şeyden önce bir göçmen şehridir. Bu yoğunluğa rağmen şehrin garip bir çekim gücü vardır. Sizi içine çeker. Eski bir mahalleye dalarsınız, küçük bir kafeye, tozlu bir kitap evine veya onlarca yıldır açık olan aile işletmesine rastlarsınız ve aniden neden bu kadar insanın burada kalmayı seçtiğini anlarsınız. Kim olursanız olun veya nereden gelmiş olursanız olun, İstanbul her zaman size ait bir yer sunar. Ekonomik olarak her şey şehirden geçer. Türkiye'de bir şey satılıyorsa, genellikle önce İstanbul'a uğrar. En büyük spor karşılaşmaları, konserler ve iş fırsatları burada gerçekleşir. Deniz kenarındaki konumu bu rolü daha da güçlendirir. Yük gemileri, vapurlar, yatlar ve dev kruz gemileri günlük yaşamı şekillendirir. Turizm her yerde hissedilir ve bazen fiyatlar yerel gerçeklikten kopuk hissi verir. İstanbul'u gerçekten anlamak için aynı konuşmada sıkça adı geçen başka bir Türk şehriyle karşılaştırmak gerekir. Neredeyse zıt bir yaşam tarzını temsil eden bir şehir. Bu şehir Antalya'dır. İstanbul hareket, kaos, baskı ve hırs demekse, Akdeniz kıyısındaki Antalya ise alan, ışık ve ritim demektir. Antalya ilk andan itibaren daha yavaş hissedilir. Hava farklıdır. Gürültü azalır. Yaşam burada daha rahat nefes alır. İstanbul iş, fırsat ve ticaret için insanları çekerken, Antalya tamamen farklı bir sebeple insanları kendine çeker. Yaşam kalitesi. Birçoğu bir şey kovalamak için değil, bir şeyden kaçmak için gelir. Stres, trafik, soğuk hava, aşırı kalabalık. Antalya güneş, deniz ve sadelik sunar. İlk fark edilen şeylerden biri, doğanın günlük hayatı ne kadar domine ettiği olur. Şehrin arkasında dağlar yükselir. Önünde sonsuz Akdeniz uzanır ve yeşil alanlar şehir planının bir parçasıdır. İstanbul'da doğa çoğu zaman uzak. Aramak zorunda olduğunuz bir şey gibi gelir. Antalya'da ise doğa her zaman vardır. Nüfus yapısı da çok farklıdır. İstanbul genç, hızlı ve rekabetçidir. Antalya ise daha dengelidir. Emekliler, aileler, dijital göçebeler, mevsimlik işçiler ve uzun süreli yabancılar aynı alanları paylaşır. İnsanların yüzlerinde daha az aciliyet, konuşmalarında daha az gerilim vardır. Her iki şehirde de turizm vardır ama aynı hissettirmez. İstanbul'da turizm, iş, politika, tarih ve göçle karışır. Antalya'da turizm ekonomidir. Oteller, tatil köyleri, plajlar, geziler, restoranlar. Her şey bunun etrafında döner. Bu daha öngörülebilir bir ortam yaratır ama aynı zamanda daha mevsimseldir. Yazın Antalya hayatla dolar. Plajlar dolup taşar. Gece hayatı canlanır. Sokaklar geç saatlere kadar hareketlidir. Kışın ise şehir belirgin şekilde sakinleşir. Bazı bölgeler neredeyse yarı uykuda hissi verir.
İstanbul ise hiçbir zaman gerçekten yavaşlamaz. Mevsimler şehrin enerjisini çok az değiştirir. Yaşam maliyeti açısından Antalya daha ulaşılabilir hissi verebilir. Konut, yiyecek ve günlük giderler, özellikle en turistik bölgeler dışında İstanbul'a göre genellikle daha düşüktür. Bu durum, birçok yabancı için Antalya'yı uzun süreli kalışlar için daha çekici kılar. Alan, güneş ve konfor elde ederken sürekli mali baskıya maruz kalmazsınız. Sosyal olarak Antalya daha kolaydır. Konuşmalar hafif ve rahat, insanlar daha sakin. Rekabet ve yargılama daha azdır. İstanbul'da statü önemlidir. Nerede yaşadığınız, ne iş yaptığınız, ne kadar kazandığınız fark edilir. Antalya'da insanlar başarıyı ölçmekle ilgilenmez gibi görünür. Elbette, Antalya'nın da sınırları vardır. Kariyer fırsatları daha azdır. Büyük işler, yaratıcı sektörler ve kültürel kurumlar İstanbul'da yoğunlaşmıştır. Hırslıysanız, büyüme peşindeyseniz veya büyük fırsatları kovalıyorsanız Antalya bir noktada yetersiz hissedebilir. Gece hayatı da bir başka farktır. İstanbul sınırsız seçenek sunar. Yeraltı müzik sahnelerinden lüks çatı barlarına, geleneksel meyhaneden modern kulüplere kadar. Antalya'nın gece hayatı daha yoğun, turist odaklı ve eğlenceli ama daha sınırlıdır. Kültürel olarak İstanbul sizi zorlar. Çelişkiler, tarih, gerilim ve karmaşıklıkla yüzleştirir. Antalya ise sizi rahatlatır, sakinleştirir, hayatı basitleştirir. Bir şehir sizi keskinleştirir, diğeri yumuşatır. Yabancılar için bu fark çok önemlidir. Yoğunluk, hikaye ve sürekli uyarım arıyorsanız İstanbul bunu verir. Denge, rutin ve fiziksel iyi oluş istiyorsanız Antalya öne çıkar. Birçok insan aslında İstanbul'da başlar, Antalya'da kalır. Fırsat peşinde gelir, huzur arayışıyla ayrılır. Bazıları tam tersini yapar, sakinlikten sıkılır ve kaosa döner. Hangi şehrin objektif olarak daha iyi olduğu değil, zamanlama, kişilik ve öncelikler önemlidir. Bu anlamda İstanbul ve Antalya rakip değil, aynı soruya iki cevaptır. Nasıl yaşamak istiyorsunuz? İşte bu yüzden karşılaştırmaları önemlidir. Bazı liman bölgelerinde basit bir kahve bile normalden birkaç kat pahalı olabilir. Bu ultra turistik alanlar açıkça zengin uluslararası ziyaretçiler için tasarlanmıştır. Bence turistlerin yaptığı en büyük hatalardan biri, bu yerlerin gerçekliği temsil ettiğini varsaymalarıdır. Sadece birkaç sokak ötede, yerel kafeler, daha düşük fiyatlar ve çok daha otantik bir atmosfer bulabilirsiniz. Yazın sahil şeridi dev bir sosyal paylaşılan alan haline gelir. Aileler, öğrenciler, ofis çalışanları, sanatçılar. Herkes deniz kenarında toplanır. Canlı müzik, DD'ler, sergiler, uzun sohbetler. Kışın aynı yerler sessiz yürüyüş yolları, neredeyse meditasyon alanına dönüşür. Tabii her şey güzel değil. Bazı sahil alanları bakımsız ve kirli. Ama İstanbul mükemmel olmaya çalışmaz. Ham ve kusurludur ve işte bu yüzden kalıcı bir izlenim bırakır. Yemek sahneleri burada adeta ritüeldir. Su kenarında bir balık ekmeği yemek, basit ama kalıcı bir anıya dönüşür. Başka mahallelerde sadece çorba servis eden restoranlar bulabilirsiniz. Günün her saati açık, yorgun işçiler ve gece kuşlarıyla dolu. Bu detaylar şehir hakkında çok şey anlatır. İnsanlar hayatta kalmak, ısınmak ve bağlantı kurmak için yemek yer. Şahane veya Kadıköy gibi yerlerde İstanbul'un başka bir yüzü ortaya çıkar. Daha genç, yaratıcı, rahat. Kediler özgürce dolaşır. Duvarlar grafitilerle kaplıdır. İnsanlar güçlü bireysellikleriyle giyinir. Burada bir özgürlük hissi ve derin bir yerel kimlik vardır. Ama bu kartpostalın sınırları vardır. Sadece birkaç kilometre ötede, yoksulluk,
güvensizlik ve sosyal dışlanma çok gerçektir. İstanbul kısa mesafelerde uç kontrastlar barındırır. Yerel halk genellikle ziyaretçilere sıcaktır. Bir kamera çoğu zaman gülümsemelere, bazen çay davetine yol açar. Bu misafirperverlik gerçek ama sınırları vardır. Mülteci konusu son derece hassas bir hal almıştır. Türkiye, dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor ve İstanbul bunu en yoğun şekilde hissediyor. Su kaynakları, konut, maaşlar ve sosyal uyum üzerindeki baskı büyük yorgunluk yaratıyor. Bu bireysel düşmanlık değil, kolektif bir yorgunluktur. Üstelik enflasyon sert vurur. Fiyatlar hızla, bazen acımasızca artar. Maaşlar yetişmekte zorlanır. Burada rahat yaşamak için güçlü döviz geliri veya gayrimenkul gibi çok kazançlı sektörlerde çalışmak gerekir. Gayrimenkul her yerde mevcuttur. Birçok mülk, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı elde etme olasılığıyla zengin yabancılara yöneliktir. Sonuç olarak birçok yerli kendi şehrinde fiyat açısından dışlanmış hisseder. Günlük yaşam kaotik olabilir. Sürekli trafik, bitmek bilmeyen korna sesleri, rastgele park eden araçlar, öngörülemez taksiler. İstanbul her zaman net kurallarla işlemez. Ama garip bir şekilde insanlar hayata karşı güçlü bir sabır geliştirir. Dükkan sahipleri her sabah açar, işler ne kadar zor olursa olsun. Çoğu serbest meslek sahibi ve son derece dirençlidir. İlginç bir detay, yaş saygıdır. Dükkanlar kuruluş yıllarını gururla sergiler. Ne kadar eski ise o kadar güvenilir görünür. Aynı mantık mimariyede uygulanır. Camiler, okullar ve çeşmeler kurucularının adını taşır. Modern lüks ile serveti gösterebilme imkanı yokken, insanlar topluma hizmet eden kamu binalarına yatırım yapmıştır. Toplu taşıma merkezi bir rol oynar. Özellikle vapurlar sadece ulaşım değil, bir huzur anıdır. Denizi izlemek, martılara yemek vermek, temiz hava almak, basit ama herkesin erişebileceği bir lüks. Yüksek araç fiyatları ve ağır vergiler nedeniyle çoğu insanın gerçek alternatifi yoktur. Çay her yerde mevcuttur. Sadece içecek değil, sosyal bir bağdır. Sohbetler, pazarlıklar, dedikodular. Her şey çay eşliğinde gerçekleşir. Sigara içmek de oldukça yaygındır. Kültürel olarak İstanbul, belirli çizgiler aşılmadığı sürece oldukça hoşgörülüdür. İslam'a ve ulusal tarihe saygı şarttır. Bu değerlere açık saygısızlık nadiren hoş karşılanır. Ama temellere saygı gösterildiğinde şehir birçok kişisel özgürlüğe izin verir. Ayrıca zenginlik ve lükse karşı güçlü bir ilgi vardır. Türk dizileri bunu mükemmel yansıtır. Sınıf farkları, hırs ve sosyal yükselme üzerine dramatik hikayeler. Birçok kişi bu hikayelerin gerçekçi olmadığını bilse de kolektif hayalleri besler. Markalar başarı sembolü haline gelir. Çoğu zaman gerçek değerinin çok ötesinde. Alkol yüksek vergilidir ve pahalıdır. Yemek ise ulusal gururdur. Zengin, çeşitli ve Osmanlı İmparatorluğundan miras kalmıştır. Türk mutfağı kendi başına güçlüdür. Az sayıda ziyaretçi bunu deneyimledikten sonra hayal kırıklığına uğrar. Turizm açısından belirli simgesel yerler her şeyi domine eder. Ayasofya ve Sultanahmet hemen hemen herkesi çeker. Çevre alanlar titizlikle korunur çünkü Türkiye en iyi yüzünü sunmak ister. Bu zihniyet özel hayatta da vardır. Misafirler her zaman evin en etkileyici odasında ağırlanır. Gelenekler yavaş yavaş değişiyor. Bir zamanlar evlilik zorunlu iken genç şehirli kuşaklar arasında giderek sorgulanıyor. İstanbul yavaş ama net bir şekilde değişiyor. Şehir asla gerçekten uyumaz. Enerji veya sakinlik arıyorsanız, ruh halinize uyan bir yer her zaman vardır. İstanbul bir uç şehir. Bazen bunaltıcı, bazen büyüleyici
Asla nötr değil ve işte bu yüzden sizi kalıcı olarak etkiler. Bu yolculuktan keyif aldıysanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.